Günlerden pazar, bir futbol maçı bitiyor. Tribünlerde binlerce insan var. Futbolcular soyunma odasına doğru ilerliyor. Ama o gün onları bekleyen gazeteciler değil, polisler. 23 Mart 1980 İtalya'da futbol tarihinin en karanlık günlerinden biri. Stadyumların dışına polis araçları giriyor ve bazı futbolcular maçın ardından formalarını çıkarmadan gözaltına alınıyor. Çünkü mesele sadece futbol değildi. Milyonlarca liralık gizli bahisler, şüpheli maçlar ve futbolcuların içine kadar uzanan bir şebeke ortaya çıkarılmıştı. İtalya'nın yıllarca konuşacağı tek bir kelime vardı: Toto Nero. Peki futbolcular neden maç satıyordu? Kim bu sistemi korumuştu? Ve nasıl oldu da dönemin en büyük yıldızlarından biri olan Paolo Rossi bu skandalın merkezine sürüklendi? Hikaye aslında 1980'de değil, 1979'da başladı. O yıllarda İtalya'da futbol bahisleri bugünkü kadar serbest değildi. Yasal sistemde taraftarlar birçok maçın sonucunu tahmin etmeye çalıştıkları Toto Calcio kuponlarına oynayabiliyordu. Ama tek bir maça bahis yapmak yasaktı. İşte tam burada yeraltı bahis dünyası devreye girdi. Roma'da bir restoran sahibi olan Alvaro Trinca ve onun bağlantılı olduğu Massimo Cruciani futbolcularla ilişkiler kurmaya başladı. Amaç basitti: bazı maçların sonucunu önceden bilmek, daha doğrusu sonucu değiştirmek. Bazı futbolcular para karşılığında anlaşmaya ikna edildi. Bazen bir beraberlik, bazen de sadece maçın belirli bir şekilde oynanması. Kağıt üzerinde her şey kusursuz görünüyordu. Fakat futbolun bir problemi vardı. Futbol tahmin edilemezdi. Ayarlanan bazı maçlar beklenildiği gibi bitmedi. Bahisçiler para kaybetmeye başladı ve borçlar büyüdü. İşte o noktada bu gizli yeraltı dünyasının dengesi bozuldu. Çünkü kaybedenler konuşmaya başladı. 23 Mart 1980 İtalya'da futbol severler her zamanki gibi pazar maçlarını izliyordu. Kimse biraz sonra yaşanacakları bilmiyordu ama polis çoktan harekete geçti. Maçların bitiş düdüğüyle birlikte operasyon başladı. Stadyumlarda futbolcuların karşısına polis çıktı. Bazıları daha sahadan ayrılmadan gözaltına alındı. Görüntüler inanılmazdı. Futbolcular maç formaları üzerindeyken polis tarafından götürülüyordu. Bir anda futbol sahaları suç alanına dönüştü. Lazio takımından oyuncular, Milan takımından futbolcular, Perugia takımı, Bologna takımı ve başka takımlardan isimler. En çarpıcı noktalardan biri Milan kulübünün başkanı Felice Colombo'da soruşturmanın içindeydi. İtalya futbolu tam bir şoktaydı. Çünkü bu artık birkaç futbolcunun yaptığı küçük bir hata değildi. Sistemin içine kadar uzanan büyük bir skandaldı ve ardından bombanın en büyük parçalarından biri ortaya çıktı: Paolo Rossi. Paolo Rossi o dönemde İtalya'nın en büyük futbol yeteneklerinden biriydi. Gençti, golcüydü ve milli takımın geleceği olarak görülüyordu. Fakat Toto Nero soruşturması onun kariyerini bir anda durdurdu. Paolo Rossi özellikle Avellino Perugia maçı nedeniyle soruşturmanın içine çekildi. Kendisi suçlamaları kabul etmedi. Fakat
spor mahkemesi Rossi'yi 3 yıl futboldan men etti. Bir anda İtalya'nın umutlarından biri futbolun dışında kaldı ve bu karar sadece Paolo Rossi'nin hayatını değil, İtalya milli takımının geleceğini de etkiledi. Çünkü yaklaşan bir Dünya Kupası gerçeği vardı ve İtalya'nın en önemli golcüsü sahada olmayacaktı. Fakat kimsenin henüz bilmediği bir şey vardı. Bu hikayenin sonu Paolo Rossi'nin düşüşü olmayacaktı. 3 yıl ceza alan Paolo Rossi'nin cezası 2 yıla düşürüldü ve İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda İtalya milli takım kadrosuna dahil edildi. Paolo Rossi kendisine inanan İtalya teknik direktörü Enzo Bearzot'un güvenini boşa çıkarmadı. Paolo Rossi attığı golleriyle İtalya milli takımını dünya şampiyonu yaparken kendisi de 6 golle turnuvanın gol kralı olacaktı. Totonera skandalının faturası ağırdı. Efsane Milan takımı ve Lazio takımı Serie B ligine düşürüldü. İtalya'nın en büyük iki kulüplerinden ikisi bir anda 2. lige gönderildi. Diğer bazı kulüplere puan silme cezaları verildi. Birçok futbolcu aylarca hatta yıllarca futboldan uzak kaldı. Bazı futbolcuların kariyerleri tamamen değişti. Futbol dünyası için mesaj çıktı. Maç satmanın bedeli ağır olacaktı. İşin daha da ilginç tarafı ise şuydu. Ceza davaları ile spor cezaları aynı sonuca ulaşmadı. Ceza davalarına bakan mahkemelerde manipülasyonun ceza hukukunda açıkça suç olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle sanıklar beraat etti. Fakat spor dünyası çok daha sert davrandı. Totonera skandalına karışmış kulüp ve futbolculara ağır cezalar verdi ve İtalya futbolunda tarihinin en büyük skandallarından biri böylece kayıtlara geçti. Bu vahim şike skandalı özellikle Milan takımının ve Lazio takımının taraftarlarında büyük bir şok etkisi yarattı. Bu ağır suçluluk duygusu günümüzde bile sürmektedir. Milan takımının ezeli rakibi Inter takımının taraftarları ve Lazio takımının ezeli rakibi Roma takımının taraftarları zaman zaman tribünlerde şu pankartı açmaktadır. Mai in Serie B. Anlamı şuydu: Serie B ligine hiç düşmedik.